Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yine harika bir tarifle sizlerleyim. Bugün çok ama çok lezzetli pideler hazırladım sizler için. İnanın ben bile yaparken bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Çok beğendiğim için tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Yalnız tarife geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın bir an önce büyümesi için çok önemli. Ayrıca bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden de ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinize şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapım aşamalarına geçelim. Geniş bir kasenin içerisine bir büyük kahve fincanı zeytinyağını alalım. İçerisine bir yemek kaşığı biberiye ilave edip karıştıralım. Kuru biberiye kullandım ben, varsa taze biberiye de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez, her ikisi de olur. İyice karıştırdıktan sonra biberiyenin zeytinyağına aromasını vermesi için bir kenara alıp bekletelim. Geniş bir kasenin içerisine 2 adet haşlanmış patatesi alalım. Patatesleri bu şekilde dilimledikten sonra haşlıyorum arkadaşlar. İnanın çok kısa sürede haşlayabilirsiniz siz de böyle dilimleyip haşlarsanız. Patateslerin üzerine bir çay bardağı süt ilave edelim. Sütün oda ısısında olması yeterli olacaktır arkadaşlar. Kullandığım bardak ölçüsü 150 milim. Şimdi tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu şekilde blenderdan geçirelim. İstediğimiz kıvamı elde edince blenderı artık çıkarabiliriz arkadaşlar. Diğer malzemeleri eklemeden önce sıcaklığını kontrol etmemiz gerekiyor. İşaret parmağımızla bu şekilde dokunalım. Elimizi yakmayacak sıcaklıkta, ılıksa diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker, az önce biberiye ile karıştırdığımız zeytinyağının 3'te 2'sini de hamurun içerisine alalım. Bu aşamada süzgeç kullanırsanız biberiyeler hamurun içerisine karışmamış olacaktır. Kalan zeytinyağını da ekmeklere şekil verirken kullanacağız. Bir kenara kaldıralım. Şimdi bu karışıma bir yemek kaşığı da kuru maya ilave edelim ve bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra artık ununu azar azar ilave edebiliriz. Bugünkü tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim klasik su bardağı. Yalnız unun hepsini birden vermiyoruz. Bu şekilde azar azar ilave edelim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim hamurun içerisine. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi mayalı hamurlarda tuzu önce vermiyoruz. Bu şekilde unla birlikte aldığımız zaman mayanın aktifleşmesini engellemeyecektir. Mayalı hamurlarda tuzu önce kullandığınız zaman mayanın aktifleşmesini engelliyor çünkü. Bu şekilde önce spatula ile karıştırdım. Daha sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Hamurun yumuşak bir kıvamı olacak arkadaşlar. Çok sert bir hamur yoğurmayacağız. Bu şekilde bütün malzemeyi iyice elimizle yoğuralım. Bakın kıvamı yumuşacık oldu. Elimizi biraz yağ batırıp üzerine böyle bastıralım. Hamurumuzun kıvamı bu. Yumuşacık bir kıvamı var. Tam da olması gerektiği gibi. Şimdi hamurun üzerine önce streç filmle, daha sonra mutfak havlusuyla kapatalım ve hamur 2 katına çıkana kadar mayalanmaya bırakalım. Bu aşamada süre vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin evinin ısı farklıdır. Yarım saatte olabilir, 1 saatte olabilir. Hamurun 2 katına çıkması gerekiyor. Siz kendiniz evinizin ısısına göre kontrol edin lütfen. Hamurum gayet güzel mayalandı arkadaşlar. Şimdi zemini almadan önce iyice yağlayalım. Çünkü yumuşak bir hamur olduğu için yapışacaktır. Mutlaka yağlamalısınız. Yoksa istemediğiniz bir sonuç elde edersiniz. Evet, bakın hamurun kıvamı çok güzel. Şimdi yumuşak dokunuşlarla hamurun havasını alalım. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar, ben bir taraftan havasını alırken diğer taraftan hamurun kenarlarında baloncuklar oluşmaya başladı. Gerçekten bu da hamurun kıvamının çok güzel olduğunun bir göstergesi. Şimdi bir aparat yardımıyla hamuru 8 eşit parçaya ayıralım ve bezelerimizi yuvarlayalım.
Bu arada daha önceki videolarımda da olduğu gibi bu tarifte kullandığım bütün malzemeleri yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Bezelerimiz hazır. Artık yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisini alabiliriz. Büyük boy fırın tepsisi kullandım. Bir tepside 5 pide pişireceğiz arkadaşlar. Daha fazla eklemeyin. Çünkü 5 adet pide tam olarak sığdı fırın tepsinin içerisine. Çünkü birazdan elimizde şekil verince bu hamurlar büyüyecekler. Hamurların üzerine ayırmış olduğumuz zeytinyağından sürelim ve bir kenara alıp 15 dakika bekletelim. 15 dakikanın sonunda artık pidelerimize şeklini verebiliriz. Elimizi sürekli zeytinyağına batırarak önce hamurun üzerine bastıralım. Daha sonra parmak uçlarımızla şekil verelim arkadaşlar. Hamur hem mayalı hem de gayet güzel dinlendiği için bu şekli vermek gerçekten çok keyifli. Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayalım. Bütün hamurlara şekil verdikten sonra şimdi üzerlerine daha öncesinde zeytinyağında beklettiğimiz biberiyeler vardı. Onları serpiştirelim. Videonun başında da bahsettiğim gibi biberiyenin tazesi ya da kurusu hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Her ikisi de aynı aromayı verecektir. Gerçekten bu ekmeklere biberiye çok güzel bir aroma kattı. Daha öncesinde bu baharat hiç kullanmadıysanız mutlaka bu ekmeklerde deneyin derim. Biz ailece çok beğendik bu ekmeğin lezzetini ve biberiyenin verdiği aromayı. Pideleri fırına göndermeden önce son olarak üzerlerine bolca susam serpiştirelim. Kavrulmuş ya da kavrulmamış susam hiç fark etmez arkadaşlar. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Benim evde kavrulmamış susamım vardı. Onları kullandım. İnanın bu pidelere susam da çok yakışıyor. Pidelerimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Daha önceden ısıttığımız 200 derecelik alt üst ayar fırında nar gibi kızarana kadar pişirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterecektir. Kontrol edelim lütfen. Pidelerimiz gayet güzel pişti arkadaşlar. Altı üstü nar gibi kızardı. İlk sıcaklığı çıkınca hemen sunum tabağına aldım. Çünkü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnız öncesinde mutfağa saran kokuyu anlatacağım size. Şu an o kadar güzel bir biberiye kokusu, zeytinyağı ve susam kokusu var ki mutfakta. Keşke buradan sizlere kokuyu da hissettirebilseydim ama maalesef bu mümkün değil. Bakar mısınız? Altı üstü çok kısa sürede gayet güzel pişti.
Bakar mısınız, yumuşacık, harika bir dokusu var. Şimdi içini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu pidelerin hamurunda kullandığımız haşlanmış patates ve süt hamurun tamamen dokusunu değiştirdi arkadaşlar. Gerçekten çok yakıştı. Ben çok beğenmeseydim size bu kadar överek anlatmazdım. İnanılmaz lezzetli oldular. Özellikle ben bu ekmekleri hazırlayıp derin dondurucuda saklamayı düşünüyorum. Sizler de aynen bu şekilde ölçüyü arttırarak yapabilirsiniz. Yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda da tazecik ekmekleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem oldu bu ekmekler. Bugüne kadar deneyip de beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmadım arkadaşlar. Öncesinde mutlaka deniyorum. Eğer gerçekten memnun kalırsam tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Kanalımdaki bütün tarifleri sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken en önemli nokta malzeme listesindeki ölçülere birebir uymanız ve yapılış aşamalarını, yöntemlerini dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Sizler de bu tarifleri çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa videolarım, kanalım o kadar çabuk büyüyecektir. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun kıymetli takipçilerim.